Sevgili arkadaşlarım, Uçmak İstiyorum kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Power Absorption konusunu inceleyeceğiz. Bir pervane motor tarafından geliştirilen tüm şaft takatını emmeli ve motor gereken performans sahalarında azami verimlilik ile çalışmalıdır. Kritik faktör pervane uç kısmının hızıdır. Eğer uç hızı çok yüksek olursa hal ucu bölgesel ses süratine ulaşacak ve sıkıştırılabilirlik etkisi tras kuvvetini düşürerek dönüş sürtünmesini yükseltecektir. Hal ucunun süpersonik hıza ulaşması pervane verimliliğini önemli ölçüde azaltacak ve pervanenin ürettiği gürültüyü çok fazla arttıracaktır. Bu durum ise pervanenin çapına, RPM'ine ve kullanacağı tasa sınırlamalar getirir. Pervane çapı üzerindeki diğer sınırlamalar yer ile yeteri kadar boşluğu sağlamak ve çok motorlu uçaklarda gövdeye mümkün olduğunca yakın olacak şekilde kanatlara takılarak tras kolunu asgariye indirmektir. Pervane dairesi çapının artması ise yeteri kadar pervane çapı ile gövde boşluğunun oluşabilmesi için motorla gövde arasındaki mesafeyi arttıracaktır. Bu sefer de VMC'yi kabul edilebilir sınırlar içine tutabilmek için mevcut istikamet dümeni momenti arttırılmalıdır. Açıkça görülüyor ki takatın emilmesini yani power absorption'ı arttırmak için pervane yarıçapını arttırmak tercih edilen bir yöntem değildir. Bir pervanenin power absorption kapasitesi şu tasarım özelliklerine bağlıdır. Pal ölçüsü, pal kısmı, pal açı ve haddesi, pallerin sayısı. Pal alan oranı yani solidity. En yaygın metot pervanenin pal alan oranını arttırmaktır. Pal alan oranı şekilde görüldüğü gibi pallerin ön yüzey alanları toplamının pervane diskinin alanına oranıdır. Pal alan oranını arttırmanın iki yolu vardır. Pallerin kordunu arttırmak veya pal sayısını arttırmak. Her palin kor dağıtlığının arttırılması ne manaya geliyor? Her palin kor dağıtlığının arttırılması pal alan oranını arttırır. Ancak pal açıklık oranını azaltır ve verimin düşmesine sebep olur. Peki pal sayısını arttırırsak ne oluyor? Bu pal uç hızını arttırmadan ve açıklık oranını düşürmeden takat emilmesini arttırır. Ancak pal sayısının artması 5 ya da 6 pal gibi belli bir sayıdan sonra verimi düşürecektir. Pal sayısının azaltılması aynı güç çıktısını yani power output'u elde etmek için daha uzun pal kullanılmasını gerektirir. Belirli bir tras oluşturmak için 2 uzun palli bir pervane veya 3 kısa palli bir pervane seçebiliriz. Uzun paller daha yüksek uç hızına sahip olacak ve daha fazla gürültü yaratacaktır. Bu nedenle pal sayısındaki bir azalma gürültüyü arttıracak, azaltamayacaktır. Arkadaşlar ekranda ATPL sınavına hazırlanacak arkadaşlar için bazı hap bilgiler sunuyorum. Bu ekranın kopyasını alıp çalışmanızı tavsiye ederim. Konuya şu şekilde bakabiliriz. Blade tip speed arttıkça noise artıyor. Tip speed to supersonic oldukça noise artıyor, efficiency düşüyor. Blade number arttıkça noise düşüyor. Blade number arttıkça power absorption artıyor. Ancak çok fazla sayıda artarsa efficiency düşüyor. Blade mean chord arttıkça power absorption artıyor. Camber arttıkça power absorption artıyor. Değerli arkadaşlarım, bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda pervane konfigürasyonuna bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.